sıcak. Çok sıcak. Daha da sıcak olacak. Ne kalır yarına bizden sonraya. Arkadaşlar videoya geçmeden önce bir beğeni, bir yorum atarsanız sevinirim. Hele abone olursanız ve bildirim zilini açarsanız harika olur. Doğada yürürken terliklerim koptu. Terlikleri çöpe attım. Çıplak ayak yürüyorum. Tabii mecburen yengenin terliğine kaldık. Güllü dal parıltılı. Kahvesini koyan arkadaş. Yani 100 metre bile yok. 30 metre ileride çöp tenekesi var ya. Bir zahmet kullan. İmdat. Düşürüyorlar. Baselis'teyiz. Şu binanın olduğu yerde soyunma kabinleri var. Burası otopark. Girişten sonra sağa döndüğünüzde burayı görüyorsunuz. Ağaçların altına gölge bir yer. Gelin. Çok yalan. Hastan sanki çok
üzerinde değişik değişik şekiller var. Böcekler ya da yosunlar yapmış, bilemiyorum. Yanından var mı? Bilen varsa yapsın ya. Böyle kafese götür bir şey de var. Burada tarihi kalıntılar var. Şurada da plaj var. Tarihi kalıntılar burada da devam ediyor. Sanırım su kemerleri. İnşaatlar hala devam ediyor. İnşaatlar diyorum ya, kalıntıların su kemerleri kıyıya doğru devam ediyor. Aynı zamanda bina olduğunu düşündüğüm yapılar var. Onların kalıntıları da devam ediyor. Ağaçlar evlerin içinde büyümüş. Yani doğa aslında bir anlamda burayı saklamış. Liman kısmındaki çalışmalar hala devam ediyor görebildiğim kadarıyla. Ama dediğim gibi plaj olarak kullanılmaya da ona da devam ediliyor. Örneğin şu kısımlarda gördüğünüz gibi aslında kentin kalıntıları çıkarılıyor. Bu şekilde zannedersem şu gemiler kullanılıyor. Bir kısmı restore edilmiş. Şu şekilde. Tabii puzzle gibi bir şey oluyor aslında bu bir anlamda. Sesim iyi çıkmıyorsa özür dilerim arkadaşlar. Mikrofonu kullanamıyorum çünkü su altında da kullandığım için su altı sızdırmazlığını kullanabilmek için mikrofonu takamıyorum. Çünkü ayrı bir ekipmanla takılıyor. Burası ana caddeymiş. Efes'e benzer bir yapısı var. Diğer antik Roma kentlerinde olduğu gibi. Toprak altında bir sürü olduğunu düşünüyorum. Yani bunlar zannedersem %10, %20 belki, bilemiyorum. Çünkü bizim plaja girdiğimiz yerin kumluk taraftayız biz. Onun ilerisinde de yapılar vardı. Arkadaşlar ana cadde burası. Şu kısımda dükkanlar varmış. Kaldırımlar, önde dükkanlar. Şu kısım biraz değişikmiş. Edindiğim bilgiye göre ön tarafa dükkan, arka tarafı hamammış. Hamam dükkanları diye geçiyormuş bu kısımlar. Şu ön kısımları dükkan, arka kısımları hamammış. Kazı çalışmaları henüz devam ediyor. Kentin büyük bölümü henüz toprak altındaymış. Çıkarabildiklerini çıkarabiliyorlarmış. Asıl kamu binaları henüz çıkmamış. Evet, hamam dükkanları bunlarmış. Ön kısımlar dükkan olarak kullanılmış, arka kısımlar hamammış. O herhalde gördükleriniz su kemerlerinden, herhalde oradan su geliyordu bu şekilde. Hamam dükkanlarından biraz daha görüntü. Şu kısım küçük hamam diye geçmiş. Bazılarında açıklama var, bazılarında yok. Diğer kısımlarda henüz yer altından çıkmamış. Bu kısım zannedersem Agora diye geçiyor, yani pazar. Kent aslında büyük.
epeyce büyük. Ah, şurada bir açıklama var. Size açıklamayı göstereyim arkadaşlar. İyi, açıklamanın ikisi aynı zannedersem. Ha, değişik dillerde. Burası Almanca ve nece? Herhalde Latince. Şurada Türkçe ve İngilizce var. Şu Türkçesi arkadaşlar. İsa'dan önce 7. yüzyılda Rodoslu konuslerle yapılmış. Kentin yerleşimi de bu şekilde. İsteyen durdurup buradan okuyabilir arkadaşlar. Kazı çalışmaları burada devam ediyor. İlk defa bu kadar yoğun bir şekilde devam ettiğini görüyorum. Daha önce yani gelmedim ama diğer kentlere gittiğimde, antik kentlere, onlarda hiç kazı çalışması görmemiştim. Yani örneğin kışın şurası pazar yeri, Agora tam karşısı. Yani aslında burayı kastediyor. Yukarılarda da en azından tiyatro olabilir. Hadrian ile aynı dönemde olduğu için Hadrian kapısı burada da varmış arkadaşlar, ama nerede bilmiyorum, hadi rastlarsam gösteririm. Şu şekilde. Tiyatro yarın, tiyatro burada. Ama daha çıkmamış. Bunlar kanıtlarını bilmiyorum. Yukarı doğru çıkacağız. Bakalım ne var. Bakalım. Nereden yapılması iyi olmuş. Yoksa çıkmak zor. Yaklaşık 2500-2700 yıl önce arkadaşlar. Manzara harika. Şöyle bir manzara var aslında. Şu dağ muhteşem görünüyor. Tepesinde bulutlar. Konuşmuyorum arkadaşlar. Burada cırcır sesini dinleyin. Bol bol cırcır sesi var. Cırcır böceği. Pek sayı kahve seven arkadaş. Kahveni buraya atlasan iyi olurdu. Tarih ya, burası tarih. Sigara hizmetleri de oluyor ya. Bu ne ya? Elinize geçeni atmayın arkadaşlar. Bunlar tarih. Kahvesini koyan arkadaş. Yani 100 metre bile yok. 30 metre ileride çöp tenekesi var ya. Bir zahmet kullan. Şuradaki taşın üzerinde değişik değişik şekiller var. Böcekler ya da yosunlar yapmış, bilemiyorum. Bir anlamı var mı? Bilen varsa yazsın ya. Tarihin içine bir yolculuk arkadaşlar. Karşıda ne okuyamıyorum.
Agora türü bir şey. Güneşe çıktıkça gözlüklerimi takıyorum. Yoksa rahatsız oluyor. Yanıyor gözlerim yani. İnsanlar geliyordu, onun için kamerayı kendime çevirdim. Belki rahatsız olurlardı. Şu kısımlarda çalışmaları devam ediyor zannedersem. Şeritler çekili. Crime scene gibi. Kısım burada toplanmış taşlar. Çıkarılanlar galiba burada toplanmış. Sonra aslında uygun şekilde yerleştirilecek diye düşünüyorum. Şurada da var. Hemen arkası arkadaşlar şöyle plaj var. Bunları biraz daha göstereyim size. Diğer kısımlarda hiç kazı çalışması yapılmamış ama oradan da gösterebilirim. Harbiyen kapısı buradaymış arkadaşlar. Yıkıldığı için herhalde uygun parçalar birleştirilip herhalde restore edilecek diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi kanıtların hemen orada plaj olduğu için insanlar buradan plaja da giriyor. Tekneler var gördüğünüz gibi. Plajın ilk kısımları böyle, su gerçekten çok güzel. Tekneler de var. Ağaçların altında olması muhteşem bir şımarıklık mı diyeyim, zenginlik mi diyeyim, harika bir şey yani. Yani normal şemsiyeler aslında güneşi kesmiyor bence. Hani o plastik diye satılanlar özellikle onlar hikaye. Denizin altında galiba orada da devam eden kısımlar var. Kayalar görüyorum. Yani antik kentten kalmış kayalar bunlar da. Bir kısım kalıntılar burada da devam ediyor. Bakın arkadaşlar şöyle. Sürekli burada kalamıyorsunuz. Kamp falan yapamıyorsunuz. Akşam galiba 8.30-9'a kadar gece kalabiliyorsunuz ama daha sonra çıkmak zorundasınız. Giriş müze kartı 60 lira kişi başı. Müze kartınız yoksa hemen online olarak çıkartabiliyorsunuz. Varsa da kullanabiliyorsunuz. Gördünüz mü? Bir sürü çam kozalar vardı. Şimdi nereye çektiğini de biliyorum. Sesim gelip gelmediğini de bilmiyorum. Umarım geliyordur. İnsanlar burada çok kalabalık olduğu için kendime çevirdim kamerayı ki hani hem görüntü kaybolmasın hem de siz görüntüsüz kalmayın. Evet, şuradan muhteşem manzara. Yine o dağ, muhteşem dağ. Bulutlar. Tepesinde bulutlar var resmen ya. Görebiliyor musunuz bilmiyorum şurada. Diğer kamerayı getirmedim. Drone'u da getirmedim. Bir yere düşürdüm çünkü uçup uçmadığından emin değilim. Bir yere denedim. Kalibre ettikten sonra tekrar uçtu ama kanatları zarar görmüş olabilir diye bir değiştirmek istiyorum.
bir akarsu kaynağı var. Denize dökülüyor. Şehrin su kemerleri şuralarda ve bu su kemerlerinin altına yıllarca, binlerce yıl önce yaşamış insanların izinden biz de denize girebiliyoruz. Bu bence büyük bir ayrıcalık. Çıkarılan taşlar öyle. Sonra yerlerine oturtuluyor galiba. Orijinal. Belki Horasan harcı kullanılıyordur, bilemiyorum. Bu ne ya? Mayosunu düşürmüş. Şehrin kanıtları burada da devam ediyor arkadaşlar. Evin bir tanesinin içinden örneğin ağaç çıkmış. Şöyle yıkılmış. Bazı duvarlar, bazı taşlar yerlerine oturtulmuş ama tamamlanmış değil. Limanın bir bölümü burası. Çıkan kayalar şurada. Çürümüş ot. Şu tabii kaldırmak istemiyorum da kırılganlığı yüksek gibi görünüyor ama korumaya alınması lazım. Sanırım Horasan harcına benzer bir harç. Eskiden nasıl yapacağım ama 2000 yıl dayanmış. En azından büyük bir çoğunluğu. Bizdeki gibi depremde hemencek yıkılmamış. O ev kimin bilmiyorum ama örneğin şurası balkon olmuş olsa balkondan hop, denizi hemen görebiliyor. Belki o zaman deniz buraya kadar geliyordu, bilmiyorum. Belki sonradan çekildi. Ya da çekilmedi, bilemiyorum. Belki de deniz feneriydi burası, bilemiyorum. Bir hani açıklama yok, göremedim ya da benim görebildiğim yerlerde yoktu. Şu kısımlarda surlar devam ediyor. Ulaşmak biraz zor ama deneyeceğim sizler için. Bir tane birleştirme çalışması. Bu şekilde birleştirilmiş herhalde. Biraz yapboz gibi aslında. Evet, her zaman olduğu gibi pisliğini, poşetini bırakan insanlar yine her yerde. Şu duvar biraz yamulmuş ama hala ayakta. Çıkması zor olan şehrin bu kısımlarına da geldim arkadaşlar. Biraz yokuştu ama o kadar da zor değilmiş. Kuzey Limanı'nın tepelerindeyiz. Belki buralar bir surdu, bilemiyorum. Şurada ocak benzeri bir şey var. Şuralarda insanlar denize girebiliyorlar. Bu kısımlarda çıkan bir şey yok. Taş parçası, kaya parçası duran bu taşların her biri eskiden burada bir yapının parçasıydı. Bunu bilmek değişik duygular uyandırıyor insanda ama evet. Bilmecenin bir parçası. Belki milyonlarca, milyarlarca var. Arkeologların işin çok zor olduğunu düşünüyorum. Her yerde var. Muhtemelen aynı bölgedeki taşların bir öbekleştirerek hani o puzzle'ı yapmaya çalışıyorlardır.
kısımlarda arkeolojik kazılar devam ediyor arkadaşlar. O kısımlarda çekim yapmama izin vermiyorlar. Yeni yapılaşma olduğu için. Şehrin dağ tarafından girişi bu kısım olabilir arkadaşlar. Sütunlar yerleştiriliyor. Arkeolojik çalışmalar devam ediyor. Puzzle'lar birleştiriliyor. Bunlar da puzzle'ın parçaları arkadaşlar. Burada bulunduktan sonra zannedersem şu kısımda, şehrin bu kısmındaki yerini alıyor. Belki tepeye kadar devam ediyor. Belki yetmiyordu, bilemiyorum. Toprak kayması ya da deprem olmuştur muhtemelen. Şu kısımlarda toprak kaymaları görünüyor. Bilemiyorum. O kısımlardan aşağı doğru kaymış olabilir şehir. Şurası kumsal. Şunlar su sarnıçlarından falan bulduğu kısım. Şu sazlık olarak görünen kısım arkadaşlar, şurada görebiliyorsunuz, su ve su kemerleri, köprü belki. O kısımdan gidiyor, denize dökülüyordu. Belki o zamanlar daha yoğundu su kısmı ve üzerinde kayıklar geziyordu belki, bilemiyorum. Şurada arabalar var ama şu kısım hala su var. Susuzlukta bile. Tepelerden gelen o dağ çok yüksek ya ve dik. Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar, beğenmeyi, abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Kenti kontrolünde tutup suyun altına atılıyor.
Akşam yaklaşık 8.30'a kadar kalabiliyorsunuz. Sonra çıkmak zorundasınız. Çünkü burası öğren yeri. Biz de akşam ettik. 6.30 civarı. Birazdan gideceğiz. Ne kalır yarına bizden sonraya? Her şey bitip gitmiş uçurtmalara. Sakın çıkma patika yollara. Hazırla, fırtına kopmak üzere. Sarmaşı, sar bana kollarını.